Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte çok az malzeme ile tavada ıslak kek hazırlayacağız. Böyle her canınız ıslak kek istediğinde şipşak hazırlayacağınız bir tarif olacak. Evet, tarifime geçmek istiyorum. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bir tane oda sıcaklığında yumurtamı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum ve çırpacağım köpürene kadar. Evet, ben tel çırpacağımla çırpıyorum. Sizler dilerseniz mikserinizle de çırpabilirsiniz. Evet, tamam, yeterli. Şimdi yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerine oda sıcaklığında bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Evet, bir karıştıracağım. Sonra da diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Evet, tamam, yeterli. Şimdi kakaomuzu, unumuzu ve kabartma tozumuzu, vanilyamızı eleyerek ilave edeceğiz. Evet, bir yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya kullanıyorum. Bir su bardağı da un ilave ediyorum. Evet, sizler de eleyerek ilave ederseniz ununuzu daha güzel sonuçlar alırsınız ıslak kekimizde. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, tamam, yeterince çırptım. 2-3 dakika. Hemen böyle tel çırpacağımı almak istiyorum. Evet, hemen tavamızın içine ilave edelim. Evet, hemen bunu belirtmek istiyorum. Tavamızın yanmaz tava olması lazım ve tabanının da gayet kalın olması lazım. Eğer ince bir tavada yaparsanız yanacaktır ve güzel bir ıslak kek elde edemeyeceksinizdir. Bunu da hemen baştan belirtmiş olayım. Evet, şimdi kek hamurumu ilave ediyorum. Evet, tamam. Evet, hemen bunu da belirtmiş olayım. Eğer sizler fazla yapmak istiyorsanız ve tavanız geniş bir tavaysa vermiş olduğum malzeme ölçülerini 2 katına çıkartıp daha fazla da yapabilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi ocağımın üzerine alacağım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Hemen bu püf noktasına da değinmek istiyorum. Tavamızı bıraktığımız gibi katmayacağız arkadaşlar. Ocağımızın üzerinde şu şekilde yaparak kekimizi pişireceğiz. Evet, kekimizi gösterdiğim gibi bu şekilde pişireceğiz ocağımızın üzerinde. Piştiğini de nereden anlarız? Bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Zaten o aşamada da sizlere göstereceğim kekimin pişip pişmediğini. Evet, kekimiz kabarmaya başladı. Hemen böyle göstermek istedim. Aklınızda soru işaretinin kalmaması için. Evet, şimdi ağzının kapağını kapatıp tamamen pişmesini sağlayacağım. Hemen yine ocağımın üzerinde de göstereyim nasıl pişirdiğimi. Bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Kesinlikle tavamızı kattığımız gibi pişirmeyeceğiz kekimizi. O zaman yanıyor. Başta da belirtmiş olduğum gibi. Evet, bu şekilde yapıp ısının her tarafına aynı anda gelmesini sağlayacağız ki kekimiz yanmasın. Evet, şimdi ağzını kapatacağım. Tamamen pişmeye bırakacağım. Evet, kekimiz pişti, bakar mısınız? Yani kabarmalara doyamadı. Sanki fırına katmışız da fırında pişmiş gibi. Evet, hemen böyle pişip pişmediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bakar mısınız? Kürdanımız temiz çıkıyor. Yani bu demektir ki kekimiz pişmiş. Altını kapatabiliriz artık. Evet, hemen böyle altını kapatıyorum ocağımın.
Kekimin ilk sıcaklığı çıksın, biz de o arada sosunu hazırlayalım. Evet, sosumuz için bütün malzemelerim burada. Hemen kabımın içine almak istiyorum. Ben böyle yarım çay bardağından biraz eksik damla çikolatası kullanacağım. Sizler dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Üzerine de 1 su bardağı ılık süt kullanıyorum. Evet, sütümü neden ılıttım? Damla çikolatası kullandığım için damla çikolatamı eritsin diye ılıttım. Yoksa damla çikolatası kullanmasaydım ılıtmazdım. Direkt sütümü soğuk kullanırdım. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, 1 çay bardağı da şeker kullanıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı da kakao kullanıyorum. Evet, şimdi yan tarafta pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım, bilginize. Evet, sosumu hazırladım. Hemen şöyle göstereyim kıvamını. Evet, kıvamı bu şekilde olacak sosumuzun. Evet, hemen sosumu bu tarafa alıyorum. Kekimi dilimleyip sosumu ilave edeceğim. Evet, birazcık parçalanıyor olsun ama önemli değil. Evet, hemen böyle sosumu ilave ediyorum. Evet, şimdi sosunu çeksin, sonra servis tabağıma alacağım. Evet, ıslak kekimiz sosunu çekti. Hemen böyle bir dilim alıp sizlerle paylaşmak istiyorum iç dokusunu. Yani bakar mısınız, şöyle göstereyim. Asla yanmadı. Çünkü neden? Kontrollü bir şekilde pişirdiğim için yanmadı arkadaşlar. Bir de başta da belirttiğim gibi tavanızın ısıya dayanıklı olması lazım. Hemen şöyle yakından da göstereyim, bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir tavada ıslak kek tarifi oldu ki kesinlikle tavsiye ederim. Evet, hemen böyle karşıya alıyorum. Evet, ben üzerine birazcık Antep fıstığı tozu ilave ediyorum. Evet, böyle hemen tavamın içindeki kekime de ilave ediyorum. Yani sizler de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ya da ilave etmek istemiyorsanız sade haliyle de tüketebilirsiniz. Evet, hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle yakından çekmek istiyorum. Yani bakar mısınız? İpek gibi kabarmalara doyamayan bir kek tarifi oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Yani gördüğünüz gibi dakikalar içinde hazırlanabilen bir ıslak kek tarifi oldu. Kesinlikle hepinize tavsiye edeceğim ve inanın ki her zaman yapmak isteyeceğiniz bir ıslak kek tarifi oldu. Hemen böyle tadına da bakmak istiyorum sizler için. Aslında daha önceden ben yapmıştım arkadaşlar. Hemen bunu da belirteyim. Daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Kesinlikle %100 sonuç alırsam sizlerin karşısına tarifimi sunuyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Evet, hakkınızı helal edin. Bir tadım yapmak istiyorum. Yani o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar.
Kesinlikle bundan sonra fırında asla ıslak kek yapmayacaksınız. Bundan sonra ıslak keklerinizi kesinlikle tavada yapacaksınız. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Yani bırakmak istiyorum yoksa dayanamayıp hepsini yiyeceğim. O derecede güzel olmuş. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap yazmaya çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.